Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun süredir çiçek açmayan orkidelerinizi yeniden canlandırabilmek için çok önemli bilgilerden bahsedeceğim. Eğer orkidelerinizde böceklenme ya da yaprak hastalıkları varsa özellikle bugün vereceğim tarifi mutlaka uygulamanız gerekiyor. Orkideleriniz çiçek açmıyorsa bunun nedeni ya bir hastalık geçiriyordur ya da orkidenizin sağlıklı kökleri ve yaprakları yoktur ya da bir böceklenme durumu vardır. Bugün bütün bu problemlerden kurtulmak için soğan kullanacağım. Soğan bildiğiniz üzere güçlü bir antioksidan özelliği var. Soğanı bitkilerde ve evinizdeki diğer salon çiçeklerinde nasıl kullanabiliriz? Hemen tarifini vereceğim. Yarım soğan lazım bunun için. Küçük dilimlere ayırıyorum. İnce dilimlere ayırdım soğanı boş bir tabağın içerisine koyuyorum. Buradaki metotta üzerine kaynar su döküyoruz. Kaynar su döktüğümüz zaman orkide gübreleme işlemi daha hızlı olacaktır. O yüzden bu metodu uyguluyorum. Bakın toplamda 400 mililitre kaynar su koydum. Yarım soğanın üzerine ve şimdi bunu soğuması için serin bir yerde bekleteceğim. Soğuduktan sonra bunu çiçeklerimiz için kullanacağız. Yeterince soğuyan soğan suyunu şimdi süzüyorum. İçerisindeki soğan parçalarını ayırıyoruz. Elde ettiğim sıvı gübre ve soğan posası. Şimdi bu sıvı gübreyi tekrardan ölçü tabağımın içerisine koyuyorum. Şu anda toplamda gördüğünüz üzere 300 mililitrelik bir soğan kürüm var. Bunun üzerine su koyacağım. Su toplamda 700 mililitre olacak. 300 mililitre soğan kürünün üzerine 700 mililitre su koyuyorum. Toplamda 1 litrelik bir sıvı bitki besini elde ettik. Hazırlamış olduğum bu sıvı bitki besinini orkidelerde iki farklı şekilde kullanacağım. Bu yüzden püskürtme kabının içerisine de biraz soğan küründen koyuyorum. Ve bu işlemi de yaptıktan sonra hemen birinci metottan başlayalım. Bu şekilde orkide yapraklarında yaralar ya da sararmalar ya da orkide yapraklarında özellikle böceklenmeler, trips böceği gibi, unlu bit gibi ya da kırmızı örümcek gibi özellikle hastalık durumlarında ve böceklenme durumlarında yapraklara direkt sıkarak orkide yapraklarını bu hastalıklardan ve böceklerden kurtarabilirsiniz. Bu karışımı ayda bir kere orkidelerinize verebilirsiniz. Fakat orkidenizde bu saydığım hastalık ya da böceklenme durumlarından biri varsa sadece haftada bir kere orkide yapraklarına sıkabilirsiniz. Sadece orkide yapraklarına değil, özellikle orkidenin güçlü ve sağlıklı kökler çıkarması için bakın köklerine de bu karışımı aynı şekilde sıkabilirsiniz. Kökler daha sağlıklı ve güçlü olacaktır. Bu karışımı sıktıktan sonra mutlaka bol hava alan bir yerde birkaç saat bekletmeniz gerekiyor. Silmiyoruz, kurutmaya bırakıyoruz. Sizlerle orkidelerimin gelişimini paylaşacağım. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi sonuçlarla sizleri baş başa bırakıyorum.
Evet, orkidelerimin son hallerini sizlerle paylaşıyorum. İlk hallerinde nasıl olduğunu ve şimdi nasıl geliştiğini sizler de yakından görebiliyorsunuz. Hem yeni yapraklar, yeni çiçek dalları ve hastalıktan kurtulmuş oldum. Şimdi ikinci metoda geçiyoruz. İkinci metotta da orkidelerinize sıvı bitki besini olarak bu gübreyi vereceğiz. Bu metotta her bir saksı için 5 yemek kaşığı soğan kürü kullanıyoruz. Bu tarz sıvı bitki besinlerini kesinlikle çok fazla vermeyin. Çünkü bunlar su ihtiyacını değil, gübre yani vitamin ihtiyacını sağlıyor. Her bir saksıya bu şekilde 5 yemek kaşığı kadar veriyorum. Bu orkideler her zaman yeni çiçek dalları çıkarırlar. Eğer orkideleriniz çiçek dalı çıkarmıyorsa mutlaka kök ve yapraklarını dikkat edip bu tarz kürlerle böceklerden ve hastalıklardan dezenfekte etmeniz gerekiyor. Yine bakın bu orkidemde bol bol yeni kökler çıkarıyor. Bunu saksı içerisindeki beyaz ya da yeşil ya da kırmızı renklerinden anlayabilirsiniz. Köklerin çıkması demek aktif olduğunu ve orkidenizin bol bol çiçek dalı çıkaracağını gösteriyor. Sizlerle sonuçları da paylaşıyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Ve bu videolarımı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Gördüğünüz üzere sağlıklı bir orkide kök çıkarmaya devam ediyor. Yani orkidelerinizde bir böceklenme ya da hastalık yoksa hem kökleri hem de yaprakları gelişir, aktifleşir ve hızla büyüyüp çiçek dalı çıkarır. Eğer orkideleriniz çiçek dalı çıkarmıyorsa muhakkak orkidelerinizde böcek kontrolü ya da bir hastalık kontrolü yapmanız gerekiyor. Bunu haftada bir kere yaprak altlarına ve orkide toprağı ve köklerine bakarak anlayabilirsiniz. Yine gördüğünüz üzere birden fazla çiçek çıkaran bir orkidem ve şu anda 2 tane yeni çiçek dalı, 2 tane de eski çiçek dallarından boğum yerlerinden çıkarmış oldu. Böylelikle bir orkide birden fazla en az 4-5 tane çiçek dalı çıkarabiliyor. Bunlar kesinlikle vermiş olduğumuz sıvı bitkinleri sayesinde. Sıvı bitki besinlerini ben sadece bir tane sıvı bitki besini vermiyorum. Sürekli dönüşümlü olarak her ay yeni bir sıvı bitki besini veriyorum. Bunu da belirtmek istiyorum. Artık kış ayında olduğumuz için orkideler daha fazla ışığa ihtiyaç hissederler. Gün ışığından daha fazla yararlanabilmesi için ve bol bol çiçek açabilmesi için mutlaka orkidelerinizi pencereye yakın ya da direkt pencere kenarına bu mevsimde koyabilirsiniz. Kış ayında yeterli miktarda ışık almayan orkideler maalesef çok fazla çiçek açmazlar ve üzerinde tomurcukları varsa yetersiz ışıktan dolayı tomurcuklarda sararma, solma, yapraklarda buruşma olur. Umarım bu anlattığım püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.